Vlad Osmanlı askerlerine nasıl bir dehşet yaşattı? Vlad Tepes, Eflak tahtına oturduğu andan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na karşı amansız bir mücadele başlattı. Peki, bu mücadelede kullandığı yöntemler neden bu kadar korkunç ve akıl almazdı? Osmanlı askerlerine nasıl bir dehşet yaşattı ki adı yüzyıllar boyunca zulümle anıldı? Vlad Tepes'in Osmanlı askerlerine karşı uyguladığı en bilinen ve en dehşet verici yöntem hiç şüphesiz kazığa geçirme idi. Vlad, ele geçirdiği Osmanlı askerlerini toplu halde kazıklara oturtarak adeta canlı bir orman yarattı. Bu kazıklı ormanlar sadece düşman askerlerinin fiziksel olarak can çekişmesine neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda onların moralini derinden sarsıyor ve psikolojik bir savaş aracı olarak kullanılıyordu. Tarihi kayıtlara göre 1462 yılında Vlad'ın Eflak'a giren büyük bir Osmanlı ordusuna karşı gerçekleştirdiği gece baskını sonrasında binlerce Osmanlı askeri kazıklara geçirilmiş halde bulundu. Bu manzara Osmanlı ordusunda büyük bir dehşet ve panik yarattı. Rivayetlere göre bu korkunç manzarayı gören Sultan Mehmet bile dehşete kapılmış ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Vlad'ın acımasızlığı sadece kazığa geçirme yöntemiyle sınırlı değildi. Ele geçirdiği Osmanlı askerlerine uyguladığı diğer işkence yöntemleri de oldukça vahşiydi. Derilerini yüzmek, canlı canlı yakmak, organlarını kesmek gibi akıl almaz işkenceler, Vlad'ın zulmünün boyutlarını gözler önüne seriyordu. Vlad'ın bu acımasız eylemlerinin temelinde Osmanlı İmparatorluğu'na duyduğu derin nefret ve ülkesini yabancı boyunduruğundan kurtarma arzusu yatıyordu. O, korku salarak düşmanlarını sindirmeyi ve Eflak topraklarını korumayı amaçlıyordu. Osmanlı askerlerine yaşattığı bu dehşet, Vlad'ın tarihteki en acımasız hükümdarlardan biri olarak anılmasına neden oldu. Vlad Tepes'in kazıklı voyvoda olarak anılmasına neden olan o korkunç yöntem neydi? Neden binlerce insanı acı içinde kıvrandıracak bu infaz şeklini seçti? Kazığa geçirme, Vlad Tepes'in acımasızlığının sembolü, haline gelmiş bir işkence ve infaz yöntemidir. Bu yöntemde sivriltilmiş bir kazık, kurbanın vücudunun alt kısmından, hassas bölgelerinden içeri sokulur ve vücudun içinden geçirilerek omuz veya göğüs bölgesinden çıkarılırdı. Kazığa geçirilen kurbanlar bazen günlerce acı çekerek can verirdi. Vlad'ın bu yöntemi neden bu kadar sık kullandığına dair çeşitli teoriler bulunmaktadır. Birincisi, düşmanlarına karşı mutlak bir dehşet yaratma isteğiydi. Kazığa geçirilmiş cesetlerin oluşturduğu ürkütücü manzaralar, düşman askerlerinin moralini bozuyor ve ilerlemelerini engelliyordu. Kazıklı Voyvoda Ormanı olarak bilinen bu görüntüler, Vlad'ın acımasızlığının en somut kanıtıydı. İkinci bir teori ise, Vlad'ın kendi katı adalet anlayışıyla ilgiliydi. O, hırsızlık, ihanet gibi suçları işleyenlere karşı acımasız cezalar uygulayarak ülkede düzeni sağlamayı amaçlıyordu. Kazığa geçirme, onun gözünde suçlular için hak ettikleri korkunç bir sondu. Son olarak, kazığa geçirme yöntemi, Vlad'ın siyasi rakiplerini bertaraf etmek ve merkezi otoritesini güçlendirmek için de kullandığı bir araçtı. Boyarlar ve kendisine karşı gelen diğer soylular bu acımasız yöntemle susturuluyordu. Kazık, Vlad'ın hem düşmanlarına hem de kendi halkına karşı sergilediği amansız gücün bir simgesiydi. Vlad Drakula hakkında fısıltılar yüzyıllardır kulaktan kulağa yayıldı, işkence görenlerin kanını içtiği, geceleri karanlık işler çevirdiği söylenirdi. Peki, bu korkunç iddiaların aslı var mıydı? Yoksa bunlar Vlad'ın acımasızlığının zamanla ürkütücü bir efsaneye dönüşmesinden mi ibaretti? Vlad Tepes'in uyguladığı vahşi işkenceler ve infaz yöntemleri, onun hakkında tüyler ürpertici söylentilerin doğmasına zemin hazırladı. Özellikle kaza geçirdiği kurbanların uzun süren acıları ve akan kanları, halkın hayal gücünü harekete geçirdi. Bazı rivayetlere göre Vlad'ın bu kanlı manzaralardan sadist bir zevk aldığı ve hatta kurbanlarının kanını içtiği iddia ediliyordu. Bu tür söylentilerin ne kadarının gerçek olduğu bilinmese de, Vlad'ın yarattığı dehşet atmosferi, bu tür korkunç fısıltıların yayılmasına ortam sağladı. Vampir inanışı, pek çok kültürde var olan kadim bir mittir. Yaşayanların kanıyla beslenerek varlığını sürdüren ölümsüz yaratıklar fikri, yüzyıllardır insanlığın korkularını ve hayal gücünü beslemiştir.
Bram Stoker'ın Dracula romanı, bu miti modern edebiyatın en ikonik karakterlerinden biri, aracılığıyla yeniden canlandırdı. Stoker, romanındaki Kont Dracula karakterini yaratırken, Vlad Tepes'in tarihi kişiliğinden ve acımasızlığından ilham almıştı. Ancak romandaki Kont Dracula, kan içen, ölümsüz ve doğaüstü güçlere sahip bir vampirdi. Vlad'ın gerçek hayattaki zulmüyle romandaki vampir karakterinin birleşimi, zamanla Vlad Dracula'nın kendisinin de bir vampir olduğuna dair yaygın bir inanışın doğmasına neden oldu. Halkın Vlad'ın acımasızlığını açıklamak için doğaüstü güçlere başvurması ve Stoker'ın etkileyici romanı, bu iki figürün birbirine karışmasına yol açtı. Böylece tarihi Vlad Tepes sadece acımasız bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda karanlık ve kanlı bir efsane, modern vampir mitinin ilham kaynağı olarak da anılmaya başlandı. Karpatların kalbinde gizemli bir silüet yükselir. Bran Şatosu. Yüzyıllardır efsanelerle örülü bu taş yapı, Vlad Tepes'in karanlık dünyasına açılan bir kapı gibidir. Peki, bu duvarların ardında gerçekten neler saklıydı? Sadece bir kale mi, yoksa Vlad'ın acımasızlığının ve sırlarının şifreli bir ifadesi mi? Şimdi, bu sırların perdesini aralamaya çalışacağız. Bran Şatosu'nun mimarisi, dönemin savunma stratejilerini yansıtırken, Vlad'ın karakterine dair ipuçları da sunar. Dar ve labirent gibi koridorlar, beklenmedik geçitler ve gizli bölmeler, Vlad'ın paranoya ve güvenlik takıntısını işaret ediyor olabilir. Şatonun stratejik konumu, çevresindeki vadilere hakim bir noktada inşa edilmesi, Vlad'ın kontrolcü ve otoriter yapısını simgeler. Efsanelere konu olan zindanlar ve işkence odaları, şatonun karanlık sırlarından sadece birkaçı. Arkeolojik bulgular ve tarihi kayıtlar, şatoda gerçekten de esirlerin tutulduğunu ve sorgulandığını gösteriyor. Ancak efsanelerdeki kanlı işkencelerin boyutu tartışmalıdır. Yine de Vlad'ın acımasızlığı göz önüne alındığında, bu duvarların dehşet verici sahnelere tanık olmuş olması muhtemeldir. Şatonun kuleleri sadece gözetleme amaçlı değil, aynı zamanda Vlad'ın özel inziva alanları olarak da kullanılmış olabilir. Buradan çevresindeki topraklara hakim olabilir, planlarını gizlice yapabilirdi. Belki de bu kulelerde Vlad'ın en karanlık sırları ve düşünceleri saklıydı. Bram Stoker'ın Dracula romanı, şatonun gizemini daha da artırdı. Romandaki Kont Dracula'nın ürkütücü kalesi, Bran Şatosu'nun atmosferinden ilham almıştır. Stoker'ın hayal gücü, şatonun duvarlarına gotik bir korku ve sır perdesi eklemiştir. Günümüzde Bran Şatosu'nu ziyaret edenler, bu tarihi yapının sadece fiziksel gizemini değil, aynı zamanda Vlad Tepes'in karmaşık kişiliğinin ve acımasız mirasının izlerini de sürmeye çalışırlar. Şatonun duvarları, Vlad'ın hem bir kahraman hem de bir tiran olarak çelişkili imajını yansıtan sessiz tanıklardır. Belki de şatonun en büyük sırrı, Vlad'ın kendisinin kim olduğu ve neden bu kadar acımasız davrandığı sorusunun cevabında yatmaktadır. Taşlar konuşmasa da fısıltıları yüzyıllardır yankılanmaya devam ediyor. Siz değerli Kayıp Hikayeler takipçilerinin merakını ve ilgi alanlarını çok önemsiyoruz. Bu bölümümüzde Vlad Tepes'in karanlık dünyasına daldık, ancak tarihin ve efsanelerin anlatılmayı bekleyen daha nice sırrı olduğuna eminiz. Bir sonraki videomuzda hangi kayıp hikayeyi keşfetmemizi istersiniz? Yorumlar bölümünde önerilerinizi bizimle paylaşın ve en çok merak edilen konuyu araştırıp tüm detaylarıyla sizin için hazırlayıp anlatalım. Vlad Tepes'in acımasız yöntemleri, savunduğu dava düşünüldüğünde ne kadar haklı gösterilebilir? Ve sizce yüzyıllar sonra bile Dracula efsanesi neden hala bu kadar canlı ve etkileyici? Tarihin derinliklerindeki kayıp hikayeleri ve sırlarla dolu dünyasına yaptığımız bu yolculuk hoşunuza gittiyse, Kayıp Hikayeler ailesine katılmak için şimdi abone olun. Benzeri çarpıcı anlatımlar ve merak uyandıran içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli keşifte buluşmak dileğiyle.